Lusail, 18 Aralık 2022. Stadyumdaki yüz binlerce göz çimlerin üzerinde kilitlenmiş durumda. Ekran başındaki milyarlarca insan aynı anda nefesini tutuyor. Sahanın bir tarafında 36 yıldır bekleyen bir ülke var. Diğer tarafında ise bireysel bir meydan okuma yatıyor. Tam sahanın diğer tarafında Lionel Messi duruyor. 80. dakikaya girilirken Fransa 2-0 geride. Takımının turnuvadaki en kötü performansını sergilediği anlar bunlar. Ancak mavi formalı 23 yaşındaki sporcu geri adım atmıyor. Sadece 90 saniye içinde gelişiyor her detay. Önce bir penaltı vuruşuyla, hemen ardından gelişine yaptığı sert bir voleyle 2 gol atıyor. Kaybedilmiş bir finali tek başına ateşe atma eğilimi. Mağlubiyeti kategorik olarak reddetmektir bu. Bireysel iradenin sınırlarının ne kadar esnetilebileceğinin kanıtıdır. Uzatma dakikalarında Arjantin tekrar öne geçiyor. Ancak o 118. dakikada kazanılan ikinci penaltıyı da gole çeviriyor. Baskının en yoğun olduğu saniyelerde aynı köşeye, aynı sertlikte vurabilmek sinir sisteminin tamamen izole edildiğini gösterir. Duygular devreden çıkıyor. 1966'dan beri bir Dünya Kupası finalinde yapılan ilk hat-trick bu. Sadece mekanik bir görev bilinci kalıyor geriye. Fransa nihayetinde penaltılarla kaybediyor. Kylian Mbappe sahadan ikincilik madalyasıyla çıkıyor. İzleyen herkesin zihnine cevapsız kalan o temel soru kazanıyor. Kylian Mbappe aslında kimdir? Sizin için bu hikayeyi sadece atılan gollerle veya kazanılan kupalarla anlamlandırmak eksik kalacaktır. Lusail'daki o performans bir sonuçtur. Kylian Mbappe'yi anlamak için kupaların ötesine geçmeli. Büyüklüğü sadece izlemeyi reddedişindeki o ilk noktaya, Paris'in kıyısındaki bir kasabaya bakmalısınız. 20 Aralık 1998'de Paris'te doğuyor. Birkaç kilometre kuzeydoğudaki Saint-Saint-Denis bölgesinin işçi sınıfı mahallesi Bondy'de büyüyor. Saint-Saint-Denis bir vakum değil, onlarca yıldır oyuncu döven bir örs. Kamerun'dan gelen babası Wilfried Mbappe, AS Bondy'de altyapı antrenörü, Cezayir asıllı annesi Faiza Lamari ise profesyonel bir handbolcu. Sporun tesadüfen seçilmediği bir ev ortamı bu. Ebeveynlerin geçmişi yüksek performansın bedelinin aile içinde zaten bilindiğini gösteriyor. Kendi odasının duvarları baştan aşağı tek bir oyuncunun posterleriyle kaplı, Cristiano Ronaldo. Maçları ileri geri sararak izliyor, aynı hareketleri beton sahalarda tekrar tekrar taklit ediyor. Yetenek tek başına bırakıldığında nadiren hayatta kalır. Burada yetenek çabanın bir sevgi biçimi olarak görüldüğü, babanın koçluk sabrını ve annenin üst düzey rekabetin yalnızlığını anladığı bir yapıya düşüyor. Evlatlık ağabeyi Jires Kembo Ekoko zaten profesyonel bir futbolcu. Kardeşi Ethan Mbappe de zamanla aynı yolu seçecek. Duvardaki o posterler bir hayranlık nesnesi değil, ulaşılması gereken bir seviyenin görsel talimatnamesi. Hayal gücünü iki isim yönetiyor. Golcü kimliğiyle bitiriciliği bir zanaat gibi işleyen Cristiano Ronaldo, tek dokunuşla final çözen sanatçı kimliğiyle Zinedine Zidane. Biri estetiğin, diğeri mutlak verimliliğin temsilcisi. 6 yaşındaki bir çocuğun bu iki uç noktayı birleştirmeyi hedeflemesi, sadece bir izleyici olmayı reddedişindeki o sakin kibri yansıtır. Dolayısıyla kararların hiçbiri aceleyle verilmiyor. Clairefontaine Akademisi'ndeki günlerin ardından 14 yaşındayken Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor. İngiltere ve İspanya'dan, özellikle Chelsea ve Real Madrid'den gelen dev teklifler var. Finansal olarak çok daha büyük teklifler masada. Ancak aile sadece A takımda sahada kalma süresini merkeze alıyor. Fransa'da kalmayı AS Monaco'yu seçiyorlar. Gelişim garantisi sunan bir projeyi seçmek, uzun vadeli bir planlamanın sonucudur. Kısa vadeli şöhretin değil, sürdürülebilir bir kariyer inşasının hedeflendiğini gösterir. Aralık 2015'te. Henüz 16 yaşındayken A takımda sahaya çıkıyor. 2 ay sonra Şubat 2016'da attığı golle kulüp tarihinin en genç golcüsü rekorunu kırıyor. 1990'lardan beri Thierry Henry'e ait olan o eşsiz rekor. Rakamlar eşine az rastlanan bir hızı kanıtlıyor. Topla birlikte saatte 37 kilometre hıza ulaştığı deparlar atıyor, ancak asıl silahı bu hızla birlikte herkesten daha hızlı düşünme yeteneği. 16 yaşında bir efsanenin rekorunu kırmak, hikayenin artık diğer ergenlerle değil, doğrudan tarihle ölçülmeye başlandığı anlamına gelir.
sıradan gelişim basamaklarının atlandığı ve beklentilerin geri dönülemez biçimde yükseldiği noktadır. 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Manchester City ve Borussia Dortmund'a attığı goller, Juventus'a karşı oynadıkları yarı final, rakiplerin kademe anlayışını tek bir deparla çökertiyor. Fiziksel hız çoğu zaman algısal yavaşlık getirir. Ancak zeka ve hız aynı bedende aynı anda sahaya çıktığında savunmalar için dürüst bir cevabı olmayan acımasız bir durum ortaya çıkar. Boşlukları okuma ve anlık fırsatları kusursuz değerlendirme becerisiyle sahne alıyor. Hıza karşı geride bekleyebilirsiniz. Zekaya karşı alanı daraltabilirsiniz. İkisi aynı anda geldiğinde verilecek taktiksel bir yanıt yoktur. Tecrübesiz bir gencin oyunun taktiksel dengelerini tek başına bozabilmesi sadece fiziksel bir üstünlükle açıklanamaz. Bu yüzden 2017 yazında hikaye başka bir ölçeğe taşınıyor. 180 milyon euro civarında bir bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Tarihin en pahalı genci unvanını alıyor. 180 milyon euroluk etiket bir para birimi değil. Genç bir sporcunun her dokunuşunun, her sessiz maçının yargılandığı bitmeyen bir mahkemedir. Yetenekli oyuncuların bu tür ekonomik ağırlıklar altında ezildiği birçok örnek varken, o bu beklentiyi kariyerinin olağan bir parçası haline getiriyor. Mart 2017'deki Fransa A milli takım başlangıcının ardından 2018 Dünya Kupası için Rusya'nın yolunu tutuyor. Dünya Kupası gibi baskının zirve yaptığı bir sahne. Henüz 19 yaşında. Arjantin'e karşı orta sahadan aldığı topla 70 metre top sürerek penaltı kazanıyor. O maçta 2 gol atıyor. Tecrübeli bir savunmayı fiziksel ve zihinsel olarak çaresiz bırakmak, küresel çapta bir elit statüsüne geçişin resmi ilanıdır. Turnuvanın finalinde Hırvatistan'a ceza sahası dışından attığı gol. 1958'deki Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç oyuncu oluyor. 20 yaşına gelmeden dünya şampiyonu unvanını kazanıyor. Pele'ye kıyaslaması medya tarafından hediye edilmemiş, sahada kırılan rekorlarla bizzat kazanılmıştır. Tarihsel paralellikler ancak istatistiksel ve somut başarılarla desteklendiğinde kalıcı hale gelir. O turnuvadaki maç başı ücretlerini ve primlerinin tamamını engelli çocukların spora erişimini destekleyen bir hayır kurumuna bağışlıyor. Dünyanın merkezindeyken kazanılan parayı bağışlama eylemi, bu hikayenin dışarıdan eklenen bir dekoru değildir. Kamuoyundaki algısını şöhretin zehrinden koruyan ve geldiği yerin gerçekliğine bağlı kalmasını sağlayan o omurganın ta kendisidir. Ama Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığı Paris yıllarının gölgesi olmaya devam ediyor. PSG'de kazandığı sayısız yerellik şampiyonluğu var, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alıyor. Yerel başarıların uluslararası beklentileri karşılamaya yetmediği o noktada, hikaye muhteşem olmak ile tatmin olamamak arasındaki o derin insani acıya dönüşür. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olup, taçlandırılması beklenen o nihai zafere ulaşamamak, kariyerin temel çatışmasıdır. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı alınan mağlubiyet, bu dönemin en somut başarısızlığı olarak kayıtlara geçiyor. Kulüp yönetimi, Avrupa başarısızlığını çözmek için Neymar ve Lionel Messi'yi transfer ederek dünyanın en pahalı hücum hattını kuruyor. 3. Üst düzey yeteneğin aynı sahada olması matematiksel bir toplam yaratmaz. Savunma dengesinin kaybolduğu bu yapılar, yıldızların bireysel parıltısını takımın yapısal zayıflığıyla gölgeler. Eleme turlarında sürekli çöküş yaşıyorlar. 2022 yılında sözleşmesi sona ererken bütün spor dünyası onun çocukluk hayali olan Real Madrid'e gitmesini bekliyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın dahi araya girdiği eşi görülmemiş bir siyasi ve ekonomik sürecin sonunda son anda sözleşme yenileyip Paris'te kalıyor. Bir sporcunun karar sürecinin ulusal bir meseleye dönüşmesi, futbolun artık sadece saha içi bir aktivite olmadığını gösterir. Hırsın asıl sınandığı yer, zirvenin tam kenarında sıkışıp kalmışken, içinde bulunan yapının düzeleceğine inanmaya devam etme zorluğudur. Bu yüzden hikayeyi tekrar o açılış sahnesine, 2022 Dünya Kupası'na ve Lusail çimlerine bağlıyoruz. Arjantin finalindeki o performansı sergiliyor. 8 golle turnuvanın gol krallığını kazanıyor, hat-trick yapıyor. Ancak günün sonunda kulüpten takım arkadaşı Lionel Messi'nin o kupayı kaldırışını izliyor.
Eski kral ile halefinin aynı sahada bulunduğu o dramatik Lusay gecesi. 6 yaşındayken pes etmeyen çocuğun içsel omurgasının en saf ifadesidir. Sadece yetenekle açıklanamayacak, kaybetmeye karşı geliştirilen tavizsiz bir itirazdır. Milli takımdaki kırılma anları sadece bu finalden ibaret değil. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'ye karşı son penaltıyı kaçırıyor ve Fransa turnuvadan eleniyor. Ardından yoğun bir eleştiri ve ırkçı saldırı dalgasına maruz kalıyor. Bir kariyer kazanılan kupalarla ölçülmediği gibi sadece istatistiklerle de ölçülmez. Kariyer, tüm ülkenin önünde kaçırılan o penaltının ertesi sabahı, o ulusal yükle nasıl başa çıkıldığıyla şekillenir. Birkaç ay sonra Uluslar Ligi'ni kazanarak milli takımla tekrar kupa kaldırıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise turnuvanın başında kırık bir burunla oynamak zorunda kalıyor. Nefes almasını ve görüşünü zorlaştıran koruyucu bir maskeyle sahaya çıkmaya devam ediyor, ancak yarı finalde İspanya'ya eleniyorlar. Fiziksel acı ve ekipman dezavantajlarına rağmen sahada kalma ısrarı, sorumluluktan kaçmamanın bedensel beyanıdır. Zihinsel dayanıklılık, fiziksel bütünlüğün bozulduğu anlarda test edilir. Ama uzun süren o çocukluk rüyası nihayet 2024 yazında gerçeğe dönüşüyor. Paris'teki sözleşmesini uzatmayı reddederek bonservissiz bir transfer ile Real Madrid'e katılıyor. Odasının duvarlarındaki posterler 15 yıl sonra resmi bir sözleşmeye evriliyor. Ulaşılmak istenen hedefin uzun süre ertelenmesi, hedefe varıldığında beklentileri katlar. Bu transfer sadece bir takım değişikliği değil, yıllardır kurulan bir projenin nihai sahnesine çıkışıdır. 2024-25 sezonunun ilk haftalarında Vinicius Junior ile sol kanadı paylaşma ve forvet hattının merkezine adapte olma konusunda uyum zorlukları yaşıyor. Ancak bu süreci aşarak İspanya'da gol kralı olup Pichichi ödülünü ve Avrupa Altın Ayakkabıyı kazanıyor. Takımıyla UEFA Süper Kupa ve Kıtalar Arası Kupayı kaldırıyor. Farklı bir taktiksel kültüre ve mevcut yıldızların alanlarına entegre olmak, oyun tarzını yeniden kalibre etmeyi gerektirir. İstenilen hedefe ulaşmanın her zaman rahat bir varış değil, zorlu bir kendini kanıtlama süreci olduğunu görüyoruz. 2025-26 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu unvanını alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıyor, tüm kulvarlarda 40 gol barajını geçiyor. Jude Bellingham ve Arda Güler'in de yer aldığı kadroyla Xabi Alonso yönetiminde yüksek hücum istatistikleri yakalıyor. Bireysel istatistiklerin böylesine yüksek olması, sporcunun kendi performans standardını takımın genel dalgalanmalarından izole edebildiğini gösterir. Sistemin neresinde olursa olsun skor üretim merkezine dönüşebilmesi, yıllar içinde geliştirilen oyun zekasının sonucudur. Ancak kulüp sezonu büyük kupaları kazanamadan tamamlıyor. Bütün kariyeri boyunca peşinden koştuğu, adına projeler yapılan Şampiyonlar Ligi kupasının tam kendisi ayrıldığı yıl Paris Saint-Germain tarafından kazanılması tarihe geçiyor. 8 yılınızı verdiğiniz projenin o en büyük kupayı tam siz gidince kazanması, bireysel çabanın sonuçları garanti edemeyeceğinin acımasız bir göstergesidir. İnsanın bu adaletsizlik içindeyken durup acılaşmak yerine kendi yolunda devam etme yönündeki seçimi, rakamlardan çok daha öte bir irade beyanıdır. Dolayısıyla günümüze, o yazılmaya devam eden sürece geçiyoruz. Fransa milli takımında kaptanlık pazubeyndine ve liderliği üstleniyor. Kırılan rekorların arasına yenilerini eklemek için Olivier Giroud'un 57 gollük Fransa milli takımı gol rekorunu 56 golle hemen arkasından kovalıyor. Takvimin sunduğu bu simetri son derece berraktır. 19 yaşında başkalarının izinden giden, tecrübelilerin arkasında koşu yapan bir gençten, 27 yaşında herkesin takip ettiği, oyunun hızını ve soyunma odasının ritmini belirleyen bir kaptana dönüşümü izliyoruz. Şu an oynanmakta olan 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın en öndeki ismi olarak sahada yer alıyor. Saha dışındaki hayatında da aynı kontrollü ve yönlendirici yapıyı kuruyor, kendi medya şirketini yönetiyor, imaj hakları konusunda girdiği mücadeleyi kazanarak bahis ve hızlı tüketim markalarını reddediyor. Saha dışındaki bu katı yapı, kendi isminin kontrolsüz bir meta olarak kullanılmasına koyulan sınırdır. Hız onu ünlü yapmış olsa da, kameraların gözünü alamadığı bu kariyeri asıl inşa eden o sabırlı ve inatçı disiplindir. 19 yaşındayken bağış yapan o çocuğun etik sınırları bugün zirvedeyken bile titizlikle korunuyor.
Lusail'daki çimlerin üzerinde yalnız duran o genç yıldıza son kez dönersek, o, büyüklüğe bakıp sadece izleyici olarak kalmayı reddeden Bondeli çocuktur. Çocukluk hayaline kavuştuğunda bile hayallerin hala kazanılması gerektiğini keşfeden kişidir. Hepsinden önemlisi, henüz kendini anlatmayı bitirmemiş bir hikayedir. Bu hikaye neden önemli? Sabırla desteklenmeyen yeteneğin yanıp kül olacağının kanıtı olduğu için. Bu kişi neden önemli? Bir ülkenin ve bir sporun beklentilerini taşıyıp, rekorlar kırmayı ve finaller kaybetmeyi aynı geri adım atmama eylemine dönüştürdüğü için. Bugün bize ne söylüyor? Bir hayatın aynı anda hem muhteşem hem de yarım kalmış olabileceğini ve bu kitaptaki sayfaların hala yazılmakta olduğunu söylüyor. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.